Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Midyat'ın unutulmaya yüz tutmuş olan Hah Köyü'ne, yani diğer ismiyle Anıtlı Köyü'ne götürüyoruz. Bu köyün bir özelliği de Süryaniler için çok önemli olan bir kilisesinin bulunması. Meryem Ana Kilisesi. Buradan dar geçit yoluna doğru döndük. Yaklaşık 22 kilometremiz var. 22 kilometre sonra Anıtlı Köyü'ne, yani Hah Köyü'ne ulaşmış olacağız. Şu an dar geçit kavşağını geçtik. Köye gidiyoruz. Birazcık virajlı arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmanız lazım. Ama yemyeşil güzel bir yolu var. Evet arkadaşlar, şu an Ortaca'nın içerisinden geçiyoruz. Burası varış yerimiz değil. Siz de gelirken buna dikkat edebilirsiniz. Biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Arkadaşlar kiliseye geldik. Üst katına çıktık. Şu an kuş bakışı görebiliyoruz her yeri. Burada fıstık ağaçları var. Bostanları var. Buradan elde edilen gelir de yine kiliseye aktarılıyor. Kilisenin giderleri karşılanıyor. Arkadaşlar bu kiliseyi diğerlerinden ayıran bir özellik de kilisenin tepesinde bulunan haçta bir güvercin sembolü var. Bu sembol de Hz. İsa'nın özgür ruhunu temsil ediyor. Diğer kiliselerde buna rastlanmamaktadır. Hep birlikte bakalım.
Arkadaşlar kilisemize geldik. Giriş yaptık kiliseye. Burada bulunan Bünyamin Bey bize yardımcı olacak, sorularımızı cevaplayacak. Kilisenin tarihini, köyü bize tanıtacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Kilisemiz yaklaşık kaç yıllık? Evet, ilk önce şöyle diyelim, kilise daha doğrusu manastır olarak geçiyor. Meryem Ana Manastırı. Evet. Bölgedeki en eski manastırlardan biri. Temeli 1. yüzyılda atılmış olan bir kilise. Hatta bizde şöyle bir hikayesi var. İsa Mesih Betlehem kentinde dünyaya gelirken Doğu ülkelerinden 12 kral onu ziyaret etmek için geliyor. O zamanlarda şu anki köyümüz Anıtlı Köyü, Türkçe ismi, Süryanice ismi Hah Köyü. Ne anlama geliyor Hah? Hah, Betniyuhto kelimesinden geliyor. Süryanice kökenli bir kelime. Dinlenme yeri anlamında. Dinlenme yeri. Evet, aynı. Evet, köyümüzün yarısına Hah, dinlenme yeri anlamına geliyor arkadaşlar. Bu krallardan diyelim 12 kraldan 3'ü geldiklerinde kendileriyle getirdikleri hediyeleri alıp İsa Mesih'le Meryem Anne'nin yanına gitmek istiyorlar ve bu hediyeleri Meryem Ana'ya sunuyorlar. Dönüşte buraya geldiklerinde burası çok büyük bir yerleşim alanı olduğu için burada kalıyorlar ve dinleniyorlar. Her 12 kral diyelim burada Meryem Ana ismi üzerine bir anıt inşa etmek istiyorlar. Köyün Türkçe ismi yani Anıtlı da buradan gelmekte, Anıt'tan gelmekte. Aslında kilise köye ismini mi veriyor o zaman? Aynen öyle. Ve her bir kral diyelim kilisenin etrafından birer sırt taş koymaya başlıyor. Ondan dolayı da kilisenin iç cephesinden duvarına baktığımızda yerden taban kısmına kadar 12 sıra taştan oluşuyor. Yani her bir kralın inşa ettiği bir sıra taş diye. Ondan dolayı da en azından kilisemizin temeli sıfırla birlikte yapılmış olduğunu söylüyoruz. Tabii kiliseye baktığımızda hem iç hem dış taraftan diğer bütün kiliselerden farklı bir mimari şekli var. Örneğin iç taraftan kubbe şeklindedir, dıştan kare görünümlüdür. Bu da diğer kiliselerde olmayan bir özellik diyebiliriz. İsterseniz iç tarafa geçelim. Aynı şekilde haç üzerinde de bir güvercin sembolü var arkadaşlar. Bu güvercin sembolü de Hazreti İsa'nın özgür ruhlu olduğunu simgeliyor. Diğer Kutsal kiliselerde, ruhu, aynen. diğer Kutsal kiliselerde böyle bir şey kesinlikle. Aynı şekilde kilisenin iç tarafından ayin bölümü veya apsis bölümüne baktığımızda yine apsis bölümünün tavanında hem haç sembolü var hem haçın en üst tarafında, tepe tarafında bir güvercin figürü var. O da dediğimiz gibi başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik. Onun anlamında diyelim İsa Mesih Ürdün Nehri'nde vaftizci Yuhanna tarafından vaftiz olduktan sonra kutsal ruh güvercin şeklinde gökten üzerine iniyor. İşte o da kutsal ruhun gökten yeryüzüne inişini belirtiyor. Ondan dolayı da baş aşağıları gözüküyor ve başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik diyebiliriz. Tamam. Evet. Bu yazıların bir anlamı var mıdır? Evet. Çeşitli yazılar var mı? Yazılar şöyle diyelim, Süryanice yazısı. Tabii çoğu silindiği için fazla okunmuyor ama okuduğumuz kadarıyla 1700'lerde burada ve bölgede görev yapmış bazı din adamlarının isimleri geçiyor. İsimleri Evet. geçiyor. Anladım. Bünyamin Bey, peki bu taşların bir anlamı var mı? Evet, şimdi şöyle her sene diyelim 15 Ağustos'ta Meryem Ana günü oluyor. Kilisemizin ismi de Meryem Ana Manastırı olduğu için hem yurt içinden hem yurt dışından bizim Süryani halkından yüzlerce kişi katılır o günkü ayineli ibadete. Kilise iç taraftan küçük olduğu için o gün diyelim avlusunda ayin yapılıyor. Yine aynı şekilde içerisinde olduğu gibi kitapları üstüne koyduğumuz taşlardır bunlar. İşte bu İncil'i koyduğumuz taş. Bu diğeri de normal korolar halinde ilahiler söyleniyor. İşte yine aynı kitabı üstüne koyduğumuz taşlar ve koro şeklinde o kitaptan ilahiler okunuyor. Bunlar da tabii çok eski taşlar bunlar. Kilise çok eski bir kilise olduğu için artık ayinlerde insanlar sığmıyor ve 15 Ağustos'ta Meryem Ana'yı anmak için yurt içinden yurt dışından bir sürü Süryani vatandaş buraya geliyor. Aslında çok sakin bir kilise. Biz geldiğimizde de 2 ziyaretçisi vardı. Ama çok eski olması sebebiyle çok büyük bir önem taşıyor. Ve her yıl burada büyük bir ayin düzenleniyor. İnsanlar da çok eski olduğu için, küçük olduğu için dolayısıyla içeri sığamıyor ve dışarılarda da insanlar bulmuyor ayin sırasında. Evet arkadaşlar, şimdi kilisenin içerisine girdik. Yani ayin yapılan bölüme. Şimdi burayı gezeceğiz.
gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir kilise. Yani Ayrılıklar bölümü. Bunun da sebebi aslında 2000 yıllık bir geçmişe sahip olması. Evet, dediğimiz gibi kilise küçük bir yapı ama kiliseye bakıldığı zaman mimari şekli, işlemeleri, motifleri diğer hiçbir kilisede olmayan özelliklere sahip. İçten kubbe şeklindedir, dıştan kare görünümlü. Bu da başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik. Aynı şekilde ayin bölümü veya apsis bölümüne baktığımızda diğer kiliselerde olmayan özelliklere sahip. İşte sütunlar olsun, kemerler olsun, haç sembolü olsun, haçın en üst tarafında, tepe tarafında bir güvercin figürü var. O da başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik. Anlamda İslamisi Ürdün Nehri'nde Vaftici Yuhanna tarafından vaftiz olduktan sonra kutsal ruh güvercin şeklinde gökten üzerine iniyor. İşte o da kutsal ruhun gökyüzünden yeryüzüne inişini belirtiyor. Ondan dolayı da baş aşağı olarak gözüküyor ve başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik diyebiliriz. Arkadaşlar burası da kilisenin vaftiz bölümü. Çocuklar 15 gün işte 1 aylık 20 günlükken burada vaftiz ediliyor ve Hristiyanlar ilk adımı atıyor. Üstündeki tabloda da resimde de Hz. İsa'nın vaftiz edilişi resmedilmiş. Burada Yuhanna tarafından vaftiz edilirken tepesine bir güvercin geliyor. Zaten kilisenin haç bölümünde de bahsetmiştik. Haç bölümünde bir güvercin var. Yani mesela Deruzafar Manastırı, Mor Gabriel Manastırı falan daha çok ziyaretçi çeken manastırlar. Üçüncü olarak belki bizimkili. Tabii biraz ilçeden biraz daha uzakta olduğu için daha az diyelim gelen giden oluyor. Ama yine dediğim gibi üçüncü olarak turist çeken yer bizim burasıdır. Tabii turlar genelde turlarımız falan yerli yabancı turlar falan geliyor. Peki yanılmıyorsam buraya giriş ücreti alınmıyor diğer kiliseler. Aynen. Yok bizim kilisede daha öyle bir sistem falan yapmadık. Yani masrafları, ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Şöyle diyelim bütün manastır ve kiliselerin diyelim giderleri veya masrafları bağışlarladır. Yani buradan yurt dışına göç etmiş Süryani vatandaşlarımız tarafından veya buradaki Süryani vatandaşlarımız tarafından toplanan bağışlarla o şekilde herhangi bir tamiratı olsun veya bir ihtiyacı olduğu zaman o paralarla yapılıyor diyelim bu tür. Ayinler normalde haftada bir yapılır ama siz 2 haftada bir pazar günleri yapılır dediniz. O ayin yani ayin başka diyelim ayinler şöyle mesela şu an bizim manastırda veya köyde herhangi bir papaz veya rahibimiz olmadığı için başka köyde komşu köyümüz var Betbostan köyü. Oranın papazı 2 pazarda bir geliyor. Yani bir pazar kendi köyünde, diğer pazar ise buraya geliyor. Oruç zamanlarında haftanın tümü yani haftanın bir 7 günü kendi köyünde, diğer haftanın tümü ise burada kalıyor o şekilde dönüşümlü olarak gidip geliyor. Ayinlere katılan kişi sayısı da köyün nüfusunun yıl içerisindeki değişimine bağlı olarak. Şimdi şöyle zaten köyde kalanlar şu an hep burada kalanlar yani gidip yurt dışına gidip gelenler falan değildir. Yani şu anki 20 ailemiz her zaman burada kalanlardır. Tabii onlardan işte dediğim gibi yani bir 120 civarı bir nüfusu var. İşte 70-80 kişi katılan oluyor o şekilde ailelere. Son olarak ben şunu merak ediyorum. Kiliseye en yakın zamanda ne zaman restorasyon yapıldı? Evet. Kilise şöyle 1999 ile 2000 yılında hem iç hem dış taraftan restorasyondan geçirildi. Mesela iç taraftan diyelim
duvar ve kubbe taraflarında sıva vardı. Bu sıva çıkartılıp tekrar kilisenin orijinali ortaya çıkarıldı. Yerdeki taş döşemesi o zaman yapıldı. Diğeri ufak tefek hani değişmiş veya tahrip olmuş taşların değişimi var. Onun dışında %99'u orijinal olandır. Evet. Kilisemizin mimarisi birazcık eski Roma yapılarını andırıyor. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani şöyle en azından kilisenin temeli dediğimiz gibi sıfırla birlikte ilk başta anıt olarak bir temel atılıyor. Daha sonra kalan o anıt üzerine kalan kısım eklenip kilise olarak kullanıyor. Bu da tam olarak hangi tarihte bilinmiyor. Sadece şu yazıların, Süryanice yazıların olduğu bölümün kaplaması 1939'da yapıldı. O da eskiden kubbe şeklinde galiba yağmurdan kardan zarar görmüş. Korumak amacıyla kaplamasını aşağıdaki bölümle benzer bir şekilde yapıyorlar. O yazılarda da hangi tarihte, hangi manastır görevlisi zamanda yapıldığı yazılıyor. Kilisenin ortaya çıkış sebebi, ilk temelin atılma sebebi aslında Hz. İsa'nın doğumu arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor? Hz. Meryem doğum yaptığı zaman bölgenin ileri gelen 12 kralı hediyeleriyle birlikte Hz. Meryem'i ziyarete gidiyor. Hz. Meryem de onlara hediye vermek istiyor fakat hiçbir hediyesi yok. Hz. İsa'nın üzerinde bulunan bir mendili bu 12 krala veriyor. 12 kral da bu mendili bölüşmek istiyor fakat parçalayamıyorlar. Ne yapalım biz bu mendili en iyisi yakalım, küllerini bölüşelim diyorlar. Mendili yaktıkları sırada da içerisinden 12 tane altın madalyon çıkıyor. Ön yüzünde Hz. Meryem'le İsa'nın tasviri, arkasında da bu verilecek 12 kralın fotoğrafı var. Yani resim var, resmediliyor. Sonrasında bunun üzerine de bu 12 kral buraya gelip 12 tane anıt dikiyor ve Hz. Meryem adına bir kilise yapmak istiyor. Bünyamin Bey bize kilisemizi tanıttı arkadaşlar. Yine köyle ilgili de çeşitli kanıtlar var. Mesela Morsovo Katedrali gibi. Çok eskiden bir bilim merkezi olarak kullanılıyormuş. Birazcık ondan da bahsedebilirsiniz. Evet, tabii köyün tarihine baktığımız zaman yani bir tek Meryem Ana'dan oluşmuyor. Hatta tarihe baktığımızda burada 40 kilisenin olduğundan bahsediliyor şehir durumundayken. Şu an yerlerini ve isimlerini bildiklerimiz bir 22-23 tanesinin yerlerini ve isimlerini biliyoruz. Diğerleri tamamen yok olmuş durumda. İbadet edilebilecek durumda olan ise şu an 3 tanedir. Bir bizim burası Meryem Ana. Bir de köyün içerisinde 2 tane küçük kilisemiz daha var. Ama en önemlilerinden biri Morsovo Katedrali. O da 4. yüzyılda inşa edilmişti. Ama maalesef 1400'lerde Timurlenk zamanında yıkıldı. O ilk yapıldığında bölgenin en büyük kilisesiydi, katedraldı. Baş kilise olarak kullanılıyordu. Hatta 12. yüzyıla kadar bölgenin metropolitlik merkeziydi. Ama maalesef o günden beri o şekilde harabe olarak duruyor. Şu an sadece yıkıntıları mevcut. Aynen. Yani ortada bir yapı da kalmamış durumda. Savaşlarda bu şekilde mahvolmuş. Evet. Çok teşekkür ederiz her şey için Bünyamin Bey. Ben de teşekkür ederim. Ederiz.